Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte kara delik bilgi paradoksu üzerine derinlemesine incelemelerde bulunacağız ve bu konuyu etraflıca aydınlatacağız. Öncelikle kara deliklerin oluşumu ve yapısından bahsedip ardından kara delik enformasyon teorisini tanımlayıp kara deliklerin entropi, bilgi paradoksu ve holografik evren teorisiyle olan ilişkilerini detaylıca irdeleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Umarım faydalı ve beğeneceğiniz bir video olur. Öncelikle kara deliklerin oluşumu ve yapısından bahsedelim. Kara delikler astrofizikte temel bir yapıdır ve uzayda çekim kuvvetinin çok yoğun olduğu ve hiçbir şeyin, hatta ışığın bile ondan kaçamayacağı bir bölgeyi temsil eder. Bu tanımlayıcı özellik olay ufkunda kaçış hızının ışık hızını aşması ve böylece kara deliği görünmez hale getirmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Kara deliklerin oluşumu öncelikle süpernova patlamaları sırasında büyük yıldızların kütleçekimsel çöküşünden kaynaklanır. İşte bu süreç adım adım nasıl işler, onu detaylıca inceleyelim. Öncelikle bir yıldızın yaşamı çoğunlukla hidrojeni helyuma dönüştürerek enerji üretmesiyle geçer. Bu süreç yıldızın çekirdeğinde gerçekleşen termonükleer füzyon ile sağlanır. Yıldız yaşamının büyük bir kısmını bu evrede, yani ana dizi evresinde geçirir. Daha sonra yıldızın çekirdeğindeki hidrojen yakıtı tükendiğinde artık füzyon için gerekli ana yakıt kalmaz. Bu noktada çekirdek içerisindeki basınç ve sıcaklık helyumun daha ağır elementlere, yani karbon, oksijen ve sonrasında demir gibi elementlere dönüşmesi için yeterli hale gelir. Bu aşamada yıldız genişlemekte ve kırmızı dev evresine girmektedir. Füzyon süreci çekirdekte demir elementinin oluşumuna kadar devam eder. Demir, füzyon yoluyla enerji üretiminde bir son duraktır. Çünkü demiri daha ağır elementlere dönüştürmek enerji gerektirir. Ciddi anlamda bir enerji gerektirir. Yani bu süreç enerji üretmez, enerji tüketir. Ve yıldızın çekirdeği artık enerji üretemez hale geldiğinde dış katmanlardan gelen aşırı basınca karşı koymak için yeterli termonükleer enerji veya ışının basıncı üretemez. Sonuç olarak çekirdek kendi kütle çekim kuvveti altında çökmeye başlar. Çekirdeğin hızla çökmesi, çekirdeğin dış katmanlarını şiddetle dışarı fırlatır ve bu da süpernova olarak adlandırılan muazzam bir patlamaya yol açar. Bu patlama sırasında yıldızın dış katmanları uzaya saçılır. Eğer çöküşten geriye kalan çekirdeğin kütlesi yaklaşık olarak Güneş'in kütlesinin 2,5 ila 3 katı veya daha fazlası ise bu artık kütlesel çekimi dengede tutacak hiçbir fiziksel kuvvet. Örneğin nötron basıncı ve herhangi bir Pauli dışlama etkisiyle ortaya çıkacak olan kuvvetleri etkisinde kalmadığı için çekirdek kendi içine doğru sonsuz bir noktaya kadar çöker ve bir kara delik oluşur. Bu süreç yıldızın başlangıç kütlesine bağlı olarak değişir. Sadece yeterince büyük kütleye sahip yıldızlar bu süpernova patlaması ve ardından meydana gelen kara delik oluşumu evrelerini yaşar. Daha küçük kütleye sahip yıldızlar genellikle nötron yıldızı gibi daha az yoğun son evrelerde kalır. Bu nedenle süpernova patlamaları ve kara delikler yıldızların evriminin ve evrenin en dramatik olaylarının mükemmel örnekleridir. Ancak yoğun bölgelerin doğrudan çökmesi veya yıldızların çarpışması gibi diğer teorik yollar da bunların oluşmasına yol açabilir. Kara deliklerin önemli bir özelliği klasik fiziğin çöktüğü sonsuz yoğun bir nokta olan tekillikleridir. Tekilliği çevreleyen olay ufku, ötesindeki olayların dışarıdan bir gözlemciyi etkileyemeyeceği bir sınırdır. Bu sınır kara deliği içine alır ve boyutunu karakterize eder. Ancak fiziksel bir yüzey değil, kara deliğin etkisinin sınırını belirleyen uzaydaki bir dizi noktadır. Kara deliklerin yalnızca birkaç parametreyi, örneğin kütle, elektrik yükü ve açısal momentum gibi içeren tanımının kökeni saçsızlık teoremine dayanmaktadır. Bu teorem kara deliklerin dış alanlarını ve etrafındaki dinamikleri belirleyen parametreler tarafından tam olarak tanımlandığını söyler. Bu parametreler aynı zamanda farklı kara delik türlerini de belirlemektedir.
Örneğin Schwarzschild kara deliklerinin yükü veya açısal momentumu yoktur. Reissner-Nordström kara delikleri yüke sahiptir ancak açısal momentuma sahip değildir. Kerr kara delikleri döner ve açısal momentuma sahiptir ancak yükleri yoktur. Buna karşın Kerr-Newman kara delikleri hem yüke hem de açısal momentuma sahiptir. Bir Kerr kara deliğinin yakınındaki dinamikler, kara deliğin dönüşü nedeniyle uzay zamanın kendisinin büküldüğü çerçeve sürüklenme olgusu nedeniyle özellikle önem arz etmektedir. Bu etki kara deliğin etrafındaki parçacıkların ve radyasyonun karmaşık yörüngelerine yol açar ve genellikle bir birikim diski oluşturur. Bu diskteki madde yoğun yerçekimi ve sürtünme kuvvetleri nedeniyle ısınır ve olay ufkunu geçmeden önce X ışınları gibi radyasyon yayar. Bu radyasyon gökbilimcilerin kara delikleri tespit etmesi ve incelemesi için temel araçlardan birini sağlar. Teorik fizikteki modern zorluklardan biri kara deliklerin tanımını kuantum mekaniği ile birleştirerek kuantum yerçekimi teorisi arayışına yol açmaktadır. Sicim teorisi ve döngü kuantum yerçekimi de dahil olmak üzere mevcut teoriler tekillikteki fenomeni anlamak için çeşitli çerçeve sistemleri önermektedir. Ancak tam bir teori hala belirsizliğini korumaktadır. Dahası kara deliklerin çevreleriyle özellikle de yerçekimsel dalgalar yoluyla etkileşimi ve ışığı mercek altında alma etkileri kara deliklerin özellikle bu özelliklerine dair çok önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu etkiler kara deliklerin çekim kuvvetinden kaçan fotonlardaki kırmızıya kaymalar ve enerji kaymaları olarak gözlemlenmektedir. Bu genel göreliliğin evreni anlamamız üzerindeki derin etkisinin bir kanıtını temsil etmektedir. Aslında kara delikler yalnızca kozmik tuhaflıklar değildir. Aynı zamanda kütle, enerji ve uzay zaman dinamiklerini yöneten temel ilkeleri anlamamız açısından da merkezi bir öneme sahiptir. Buradan olay ufku kavramına bir geçiş yapalım ve kara delik fiziğinde çok önemli bir sınır görevi gördüğünü belirtelim. Işığın ve maddenin bir kara deliğin çekimsel etkisinden kaçamayacağı bölgeyi sınırlandırmakta ve etkili bir şekilde geri dönüşü olmayan bir nokta belirlemektedir. Olay ufkunun boyutu kara deliğin oluşturduğu orijinal yıldızın kütlesiyle orantılıdır ve kara delik daha fazla madde biriktirdikçe genişler. Bu genişleme kara deliğin yalnızca yerçekimsel kuvvetini arttırmakla kalmamaktadır. Aynı zamanda olay ufkunu da arttırarak daha fazla madde ve radyasyon yakalama yeteneğini de arttırır. Bu bölgede teorik tahminler genel göreliliğin tanımladığı şekliyle aşırı uzay zaman eğriliğinin bir sonucu olarak zamanın durduğunu öne sürüyor. Kara deliğin yakınındaki gözlemciler, ışık kara deliğe doğru düştükçe yerçekimsel maviye kayma nedeniyle frekansta mavi bir kayma yaşayacak ve bu da gelen sinyallerin daha enerjik görünmesine neden olacaktır. Tersine kara delikten uzaktaki bir gözlemci de yerçekimsel bir kırmızıya kaymaya ve zaman genişlemesine tanık olur. Bu kara deliğin yakınından yayılan ışığın giderek daha fazla kırmızıya kaymış görünmesine ve gelişinin giderek daha gecikmeli olmasına neden olur. Buradaki temel fiziksel prensipleri, matematiksel ilişkileri, matematiksel çerçeveyi ve buradaki bağlantıları daha önceki videolarımızda detaylı bir şekilde incelemiştik. Şimdi de kara delik enformasyon teorisine geçelim. Tekilliğin yakınındaki yerçekimi etkileri şu anda anlaşıldığı şekliyle fizik yasalarının artık işlemediği kara deliğin çekirdeğini temsil etmektedir ve gelgit kuvvetleri olarak bilinen kuvvetlere yol açmaktadır. Bu kuvvetler tekilliğin yakınındaki yerçekimi alanının tek düze olmayan doğasından kaynaklanır ve nesneleri birbirinden uzaklaştırır. Tekilliğin kendisinde genel görelilik ve uzay zaman eğriliğine ilişkin tahminler teorik bir sonsuzluğa ulaşır. Bu durum kuantum yerçekimi teorisi olmadan tam olarak tanımlanamayacak bir durumdur. Çünkü buradaki sonsuzlukları bir şekilde normalize etmek gerekmektedir. Fakat bu normalizasyon işleminin yüksek boyutlar gerektirdiği ve diğer kuvvetlerle bütünleşik bir kuantum kütle çekim teorisini gerektirdiği özellikle önemli bir noktadır. Kara deliklerin kuantum yönleri
kısmen kara delik termodinamiği kavramlarıyla aydınlatılmaktadır. Jacob Bekenstein ve daha sonra Stephen Hawking tarafından öne sürülen olay ufkunun alanı kara deliğin entropisiyle doğru orantılıdır. Bu kara deliklerin Hawking radyasyonu olarak bilinen enerjiyi yaydığı, kütle kaybetmelerine ve sonunda astronomik zaman çizelgeleri boyunca tamamen buharlaşmalarına olanak sağladığı yönündeki ilgi çekici fikre yol açmaktadır. Bu radyasyon kara deliklerin hiçbir şeyin kaçamayacağı nesneler olduğu yönündeki klasik görüşle çelişiyor. Kara delik termodinamiğinden ilham alan holografik prensip, bir uzay hacmi içinde yer alan tüm bilgilerin bu uzay hacmi sınırında temsil edilebileceğini ileri sürmektedir. Bu iki boyutlu bir yüzey üzerinde üç boyutlu bir bilgi depolama hologramına benzer bir kavramdır. Hologramlar elektronik sistemler üzerinde tanımlanmıştır. Yani bu prensip fiziksel sistemlerdeki yığın özellikleri ve sınır teorileri arasında derin bir ikilik olduğunu ileri sürerek kuantum mekaniğini yerçekimi teorisiyle uzlaştırmak için bir potansiyel çerçeve sağlar. Sonuçta kara deliklerin incelenmesi, termodinamik, kuantum mekaniği ve genel görelilik kavramlarını birleştirerek gerçekliğin temel doğasına dair anlayışımızı zorluyor. Kütle çekimini uzay zaman kuantum tanımıyla bütünleştiren ve potansiyel olarak teorik fiziğin en önemli hedeflerinden biri olmaya devam eden birleşik bir kuantum kütle çekim teorisine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda Hawking radyasyonu kara delik fiziğinde temel bir kavram olmaktadır ve kuantum mekaniği ile genel görelilik arasında bir köprü sağlar. Bir siyah cismin spektroskopisine benzer şekilde tanımlanıyor. Bu da onun tamamen sıcaklığıyla karakterize edilebileceği anlamına geliyor. Bir kara deliğin sıcaklığı kütlesiyle ters orantılıdır. Bu da kara deliğin daha fazla madde biriktirip kütlesi büyüdükçe sıcaklığının ve dolayısıyla Hawking radyasyonunun yoğunluğunun azaldığı sonucuna varılmasına yol açar. Bir kara deliğin kütlesi, sıcaklığı ve Hawking radyasyonu yoluyla oluşan enerji kaybı arasındaki ilişki, fizikteki bilginin doğasına dair derin çıkarımlar ortaya koymaktadır. Daha önce saçsızlık teoreminden bahsetmiştik. Bu da kara deliklerin yalnızca kütleleri, yükleri ve açısal momentumları ile ve buna ilişkin parametre setiyle temsil edilebileceği anlamına gelmektedir. Bu doğrudan 20. yüzyılın başlarından bu yana teorik fizikteki en ilgi çekici konulardan biri olan kara delik bilgi paradoksuna yol açıyor. Paradoks, bir kara deliğe düşen madde ve enerji hakkındaki bilginin gerçekten kaybolup kaybolmadığı ile ilgilidir. Bu görünüşe göre enerji ve momentum korunumu yasalarına benzer şekilde bilginin korunumu yasasını ihlal eder. Güvenli mesafedeki bir gözlemcinin bakış açısından kara deliğe düşen madde tamamen yok olmuş gibi görülmez. Bunun yerine kara deliğin yoğun çekim alanının neden olduğu aşırı zaman genişlemesi nedeniyle olay ufkunun yakınında kalıyor gibi görünmektedir. Bu bilginin yok edilmediğini, inanılmaz derecede kırmızıya kaydığını ve yavaşladığını, ufukta sıkışıp kaldığını gösteriyor. Bu nedenle maddenin durumu bilginin hala kara deliğin emisyonlarında, yani Hawking radyasyonunda kodlanmış olabileceğini ve potansiyel olarak kuantum yerçekimi teorisi aracılığıyla uzlaştırılabileceğini öne sürmektedir. Şimdi burada bir parantez açıp genel göreliliğin kara deliklerin uzay zamandaki ayrı noktaları varsayımsal olarak birbirine bağlayan solucan delikleri veya Einstein-Rosen köprüleri olarak bilinen uzay zaman özellikleri aracılığıyla bağlanabileceğini söyleyelim. Bu bizi kara deliklerin sadece basit uzay zaman yutakları değil, aynı zamanda evrenin diğer bölümlerine ve hatta diğer evrenlere açılan karmaşık geçitler olabileceği yönündeki düşüncelere götürmektedir. Ancak bu tür solucan deliklerinin pratik ve gözlemlenebilir kanıtları henüz doğrulanmadığından bunlar spekülatif kavramlar olarak kalmaktadır. Bekenstein ve Hawking tarafından tanımlanan kara deliklerin termodinamik özellikleri, termodinamiğin ikinci yasasının bariz ihlaline yönelik bir çözüme işaret ediyor. Geleneksel görüşler kara deliklerin tüm bilgileri yok ettiğini ve evrenin genel entropisini azalttığını öne sürerken kara delik entropisi kavramı bu görüşü değiştiriyor. Bekenstein bir kara deliğin entropisinin emdiği maddenin hacmiyle değil, olay ufkunun alanıyla orantılı olduğunu keşfetti. Böylece bir kara delik maddeyi emip büyüdükçe ikinci yasayı koruyarak ufuk alanını ve entropisini de arttırır.
Üstelik Stephen Hawking kara deliklerin radyasyon yaydığını gösterdi. Bu çok az da olsa tamamen siyah olmadıklarını ve termodinamik yasaları ihlal etmediklerini göstermektedir. Bu emisyon aynı zamanda kara deliklerin Hawking radyasyonu yoluyla enerji emisyonları nedeniyle zamanla kütle kaybederek sonunda buharlaştığını da ima ediyor. Potansiyel olarak geniş zaman ölçeklerindeki bu yavaş kütle kaybı, kara deliklerin bir zamanlar düşünüldüğü gibi kozmosun ebedi özellikleri olmadığını ve buharlaşma sürecinin kuantum çekimsel bir çerçevede enerjinin ve bilginin korunumunu daha da desteklediğini göstermektedir. Bu paradoks bize kara deliğe düşen bir astronotun taşıdığı enerji ve bilgide dahil olmak üzere tüm enerji biçimlerinin sonunda termal radyasyon biçiminde yayılacağı ve görünüşe göre bilginin korunumu yasasının ihlal edilmesine yol açacağını göstermektedir. Bu paradoksa çözüm bulmak için Gerhard Hopf, Leonard Susskind ve Juan Maldacena gibi teorik fizikçiler holografik evren ilkesini önerdiler. Bu ilke bir kara delik tarafından emilen tüm bilginin olay ufkunda, yani kara deliği çevreleyen sınırda kodlandığını ileri sürer. Kara delik buharlaştıkça bu bilgi kaybolmaz. Bunun yerine Hawking radyasyonu yoluyla evrene geri yayılır. Bilginin etkili bir şekilde karıştırılması ve yüksek oranda kırmızıya kayması nedeniyle bir kara deliğin iç durumunu doğrudan gözlemleyemesek de bu prensip kuantum mekaniği yasalarıyla uyumlu olarak bilginin korunduğunu öne sürmektedir. Bu kavramsal çerçeve aynı zamanda bir kara deliğin olay ufkunda gözlemlenen tuhaf göreceli etkileri de ele almaktadır. Genel göreliliğe göre bir nesne olay ufkuna yaklaşırken dışarıdan bir gözlemci nesnenin saatinin yavaşladığını ve yoğun yerçekimsel zaman genişlemesi nedeniyle sonuçta ufukta donduğunu görecektir. Ancak nesne açısından bakıldığında olaysız bir şekilde ufuk geçer ve kara delik tekilliğine doğru devam eder. Bu holografik prensip bir nesnenin olay ufkunda zamanda donarken aynı zamanda kara deliğe düşmesi gibi görünen çelişkiyi zarif bir şekilde çözer. Nesneye ilişkin tüm bilgilerin olay ufkunun kendisinde kodlandığını ve nesnenin kendisi gelgit kuvvetleri tarafından yok edilse veya tekilliğe ulaşsa bile bilginin korunmasına izin verdiğini öne sürüyor. Joseph Polhinski bu senaryoda kuantum mekaniğinin sonuçlarını daha da araştırdı. Olay ufkunda kuantum etkilerinin kara deliğe girmeye çalışan her şeyi parçalayarak şiddetli ve enerjik bir fenomen olarak bir güvenlik duvarına yol açabileceğini öne sürdü. Bu kavram ufuktan düzgün bir geçişe ilişkin geleneksel görüşe meydan okumaktadır ve kuantum mekaniğinin olay ufkunun doğasını temelden değiştirebileceğini öne sürmektedir. Bu teorik gelişmeler modern fiziğin kritik bir yönünü vurgulamakta ve kuantum mekaniği ilkelerinin genel görelilik ile uzlaştırma ihtiyacına bizi götürmektedir. Olay ufkunda kuantum alanları ile yoğun çekim alanlarının etkileşimi yeni fiziğin ortaya çıkarılması için verimli bir zemin sağlar ve muhtemelen birleşik bir kuantum çekim teorisine yol açar. Dolayısıyla holografik prensip ve güvenlik duvarı kavramı kara delik bilgi paradoksunu çözmek için ilgi çekici çerçeveler sunarken aynı zamanda teorik fizik alanında süregelen zorlukların ve tartışmaların da altını çiziyor. Polchinski'nin sicim teorisindeki çalışması kara deliğin olay ufkunda meydana gelen olaylar hakkında farklı bir anlatı sunmaktaydı. Hesaplamaları olay ufkunda Hawking radyasyonundan ayrı süper sıcak parçacıklardan oluşan, ister astronot ister basit bir atom olsun, karşılaştıkları her şeyi anında parçalayabilecek ayrı bir enerji alanının varlığını öne sürmekteydi. İşte burada daha önce bahsettiğimiz güvenlik duvarı kavramının izahı görülmektedir. Düşen bir nesnenin perspektifinden olaysız olması gerektiği, yani ufukta yumuşak bir geçiş olduğunu öne süren genel görelilik kuramıyla da bir çelişki oluşturmaktadır. Güvenlik duvarı kavramı genel göreliliğin temel taşı olan hareket durumlarına bakılmaksızın fizik yasalarının tüm gözlemciler için aynı olduğunu belirten eşdeğerlik ilkesiyle çelişir. Bu prensibe göre kara deliğe düşen bir astronot olay ufkunu geçtiğinde olağan dışı bir şey tespit etmeyecek ve tekilliğe ulaşmadan önce dışarıdaki evreni mümkün olduğu kadar gözlemleyecektir. Ancak güvenlik duvarı teorisi astronotun geçmiş fiziksel durumları ile ilgili her türlü bilgiyi etkili bir şekilde yok eden şiddetli enerjik bir bariyerle karşılaşacağını öne sürüyor. Bu astronotun bir kalıntısının veya izinin bu bariyerin ötesinde kalamayacağı anlamına gelir ve bu bilginin evrende korunması gerektiğine dair
temel fizik kavramına meydan okur. Bu çelişkileri uzlaştırmak için kara deliğe düşen parçacıkların Hawking radyasyonu sürecini önerdiği gibi negatif enerji taşıdığı düşünülebilir. Bu görüş madde enerji denkliğini öne süren E eşittir mc kare denkleminden türetilen bir kavram olan Hawking radyasyonunun emisyonu nedeniyle bir kara deliğin zamanla kütle kaybettiği fikriyle uyumludur. Geleneksel olarak parçacıkların konumları veya momentumları hakkındaki verilerin korunması olarak anlaşılan bilginin korunması bu teorik gelişmelerin sorguladığı bir ilkedir. Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre bu niceliklerin kesin ölçümleri temelde sınırlıdır. Ancak ilke bilginin yok edilmediğini, aksine kara deliğin olay ufkunda erişilemez hale geldiğini ileri sürmektedir. Hawking'in hesaplamaları kara deliğe düşen nesneye ilişkin bilgilerin kara deliğin yaydığı radyasyondan kurtulamayacağını, çünkü bu radyasyonun nesnelerle ilgili belirli ayrıntıları değil, yalnızca rastgele enerji değerlerini taşıdığını gösterdi. Dolayısıyla ister bir kilo taş, ister bir kilo bilgisayar çipi bir kara deliğe düşsün, kara delik buharlaşırken yıllar sonra yayılan radyasyon içine düşen malzemelerin doğasını ortaya çıkaramayacaktır. Bu radyasyon kara deliklerin sonsuz olmadığını ve bir gün dağılıp emdikleri her şeyi değiştirilmiş formlarda evrene geri döndüreceklerini ima etmektedir. Bu keşif çok önemlidir. Çünkü geleneksel olarak sürekli kütle kazanan ve hiçbir zaman kütle kaybetmediği düşünülen kara deliklerin zamanla kütle kaybedebileceğini göstermektedir. Bu sonuç kuantum mekaniği ve genel görelilik ilkelerini birleştirerek kara deliğin olay ufkunda kuantum etkilerinin radyasyon emisyonuna ve dolayısıyla kara delik kütlesinin kademeli olarak azalmasına nasıl izin verebileceğini göstermektedir. Sezgisel olarak düşünülenin aksine uzayın boşluğu boş olmaktan çok uzaktır. Kuantum fiziği uzay boşluğunun bile parçacık-antiparçacık çiftlerinin sürekli yaratılıp yok edildiği hareketli bir ortam olduğu fikrini ortaya atıyor. Bu olgu bir parçacığın kesin hızının ve konumunun aynı anda bilinemeyeceğini belirten Heisenberg'in belirsizlik ilkesi tarafından yönetilir. Bu parçacık çiftleri birbirlerini yok etmeden önce geçici olarak sanal parçacıklar olarak var olurlar ve genellikle gözlemlenebilir evrende hiçbir iz bırakmazlar. Ancak kara deliğin kenarında, özellikle olay ufkunda bu parçacık çiftlerinin kaderi önemli ölçüde değişir. Parçacıklardan biri kara deliğe düşerse diğeri kaçar. Gerçek parçacık statüsü kazanır ve Hawking radyasyonu olarak bilinen bu kavrama katkıda bulunur. Kaçan bu parçacık toplam enerjiyi korumak için pozitif enerjiyi taşımalıdır. Buna karşılık kara deliğe düşen parçacık negatif enerji taşımaktadır ve bu da kara deliğin kütlesini etkili bir şekilde azaltır. Bu değişim proton sayısının elektron sayısı ile dengelendiği, atomlarda meydana gelen elektriksel nötrlük gibi fiziğin diğer alanlarında görülen korunum yasalarını yansıttığı için oldukça önemlidir. Hawking radyasyonunun etkileri parçacıkların ötesine uzanır. Bu bağlamda kara deliklerin sonsuz ve değişmez olmadığını, bunun yerine yavaş yavaş buharlaşan, enerji yayan ve zamanla kütle kaybeden nesneler olduğunu öne sürüyor. Eğer bu negatif enerji aktarımı gerçekleşmeseydi, kara delikler yoktan enerji yaratarak fiziğin temel yasalarından biri olan enerjinin korunumu yasasını ihlal etmiş olacaktı. Şimdi toparlayacak olursak, Einstein'ın klasik teorisi kara deliğin içine düşen her şeyin madde veya enerjinin yalnızca kara deliğe katkıda bulunduğunu öne sürmekteydi. Buna kütle, açısal momentum, elektrik yükü vesaire dahil. Bununla birlikte Hawking'in kuantum yaklaşımını ortaya atan çalışması kara deliklerin kütlesiyle ters orantılı bir sıcaklıkta kara cisimden gelen radyasyona benzer radyasyon yaydığını ileri sürdü ve bu radyasyon yayılımı da kütle ve enerjinin kaybına yol açmaktaydı. Şimdi buraya kadar tamam. Daha sonra Hawking radyasyonu kara deliği oluşturan malzeme hakkında hiçbir bilgi yaymadığı için temel bilgi kaybı sorununu ortaya çıkarttı. Bu madde ve enerjinin bir kara deliğin içinde süresiz olarak sıkışıp kalabileceği, erişilemeyeceği ancak yok edilemeyeceği yönündeki klasik görüşlerin tam tersiydi. Bir kara delik tarafından yayılan radyasyon yalnızca sıcaklığa bağlıdır ve kara deliği oluşturan malzeme veya enerji hakkında hiçbir spesifik bilgi taşımaz. Bu da kuantum teorisinin tüm olası sonuçlarının olasılıkların toplamının belirli bir şeye eşit olması gerektiği yönündeki
gerekliliğin potansiyel olarak ihlal edilmesine yol açar. Şimdi buraya kadar edindiğimiz temel bilgileri yorumlayalım ve olayın daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunalım. Hawking maddenin bir kara delik tarafından soğurulmasını ve ardından radyasyonun bir saçılma problemi olarak gösterilmesini önerdi. Bu tür problemlerde nesnelerin durumu saçılma bölgesine girmeden çok önce ve çıktıktan çok sonra incelenir ve bölgenin kendisi iç işleyişi bilinmeyen bir kara kutu olarak ele alınır. Bu yaklaşım tanımları gereği iç mekanları ile ilgili tüm bilgileri dış evrenden gizleyen ve evrendeki nihai kara kutular gibi davranan kara deliklerin doğasıyla uyumludur. Stephen Hawking'in kara delik fiziği ve bilgi paradoksuna ilişkin içgörüleri öncelikle Feynman'ın yol integrali formülasyonunun kullanılması yoluyla kuantum mekaniğinin nüanslarını genel görelilik ile derinlemesine bütünleştirmektedir. Hawking parçacıkların bir kara deliğe giriş ve çıkış arasında izleyebileceği tüm olası geçmişleri veya yolları göz önünde bulundurarak hesaplamalarda her kuantum olasılığını kapsamayı amaçlamıştır. Bu bağlamda kuantum belirsizliği nedeniyle bir kara deliğin etrafındaki uzay zamanın tüm konfigürasyonlarının tam olarak bilinemeyeceği ve tahmin edilemeyeceği iddia edilmiştir. Bu belirsizlik bilginin klasik anlayışa meydan okuyacak şekilde kara deliklerden kaçabileceği anlamına geliyordu. Daha da önemlisi Hawking hesaplamalarında zamanın olumsuz katkıda bulunduğunu, normal uzay zaman metriklerindeki çıkarma işleminin aksine uzaklığın karesi ölçümlerinin pozitif olarak toplandığı Öklit uzayı kavramını da kullanmıştır. Öklit uzayında bu geçiş kuantum alan teorisi hesaplamalarında tipik olarak ortaya çıkan bazı sonsuzlukların yönetilmesine yardımcı olur. Hawking uzay zamanın yalnızca basit, karmaşık olmayan topolojilerinin bilgi kaybının önlenmesine katkıda bulunduğunu, daha karmaşık topolojilerin ise bilgi kaybına yol açabileceğini iddia etti. Yol integraline farklı topolojik katkılar arasındaki bu ayrım, karmaşık topolojilerden gelen olasılıkların toplamının mutlak bire eşit olmadığı anlamına gelir. Ve bu da potansiyel bir bilgi kaybına işaret eder. Tersine basit topolojik yapılar bu tür tutarsızlıklara yol açmaz ve bilginin korunmasına sadık kalır. Yuan Maldasena'nın fikirlerinin geçerliliği, özellikle de toplu uzaydaki yerçekimi teorisiyle sınırdaki ayar teorisi arasında bir ikilik öne süren ADS-CFT teorisi de Hawking'in düşüncelerini önemli ölçüde etkilemiştir. Burada kara deliklerde olası kuantum kütle çekim etkilerinin ipucu gösterilmiştir ve farklı uzaylardaki kütle çekim teorileriyle bunlarla ilişkili alan teorileri arasında daha derin bir bağlantı tespit edilmiştir. Klasik bir perspektiften bakıldığında kara delikler bir paradoks teşkil etmez. Çünkü bilgi tuzağa düşürülse de kaybolmaz. Bu paradoks esas olarak gelen ve giden radyasyonun kuantum mekaniksel doğası ve kara deliğin kendisinin klasik doğası dikkate alındığında ortaya çıkmaktadır. Maldasena'nın çerçevesi gibi kara deliklerin kuantum özellikleri dikkate alındığında orijinal paradoksun kara delikler bağlamında kuantum mekaniğinin genel görelilik ile eksik entegrasyonunun bir sonucu olabileceği açıkça ortaya çıkıyor. Şimdi de kara deliklerin hologramlar ile olan ilişkilerinden bahsedelim. Madde ve radyasyon daha soyut ve temel bir öz olan bilginin taşıyıcılarıdır. Bilgi bir parçacığın konumu, dönüş yönü ve yükünün pozitif mi yoksa negatif mi olduğu gibi ayrıntılardan oluşur. Evreni bu perspektiften görmek, onun nesnelerin mevcut durumunu işleyerek gelecekteki durumlarını tahmin eden hesaplamalı bir varlık olarak kavramamızı sağlar. Fiziksel çerçevede zaman içinde meydana gelen değişiklikleri gözlemlemeye ilişkin duysal deneyimlerimiz bu hesaplamalı süreci doğrulamaktadır. Evrenin kendisi temel bilgilerden doğar ve fiziksel yasalara göre gelişir ve değişir. Bu dönüştürücü süreç evrenin doğası gereği hesaplamaya dayalı doğasının altını çizmektedir. Örneğin galaksiler enerjilerini Samanyolu'nun merkezinde teorileştirilen süperkütleli kara deliklerden alır. Büyük hadron çarpıştırıcısındaki yüksek enerjili proton çarpışmalarında oluşması muhtemel kara delikler gibi laboratuvar ortamlarında minyatür kara delikler yaratma potansiyeli temel bilgilere dayalı olarak madde ve enerjinin somut manipülasyonlarını da göstermektedir. Bu bağlamda süper kütleli kara deliklerden mikro kara deliklere kadar çok geniş bir ölçekte kara delik oluşumu gerçekleşebilir.
Özellikle kara deliklerin yakınında enerji, iş ve ısı arasındaki etkileşimlere ilişkin anlayışımıza rehberlik eden termodinamiğin ikinci yasasının uygulanması holografik evren kavramının temelini attı. Bu yasa kapalı bir sistemin entropisinin zamanla artması gerektiğini öne sürer. Bu ilke temel olarak olasılık istatistik bilgisiyle sezgisel hale gelir. Yüksek entropili bir konfigürasyon istatistiksel olarak daha olasıdır. Çünkü düşük entropili bir konfigürasyonla karşılaştırıldığında çok daha fazla mikroskopik düzenleme meydana gelebilir. Ve bu da daha yüksek entropili durumlara doğru doğal bir ilerlemeye yol açar. Sıcak moleküllerin rastgele hareketlerinde görülen düzensizliğe doğru hareket, entropi artışının kaçınılmazlığını örneklendirerek düzensizliğin düzenden daha çok fazla konfigürasyona sahip olduğunu gösterir. Ancak kara delikler söz konusu olduğunda ikinci yasanın geleneksel uygulamalarının bocaladığı görülmektedir. Hiçbir şey kara delikten kaçamaz. Bu da kara deliğin içindeki düzensizliğin görünüşte ortadan kaybolabileceğini düşündürür. Ancak Bekenstein kara deliklerde entropinin kaybolmadığını, yani azalmadığını öne sürdü. Bir kara deliğe düşen kütle ve enerji kara deliğin kütlesini arttırır ve içerdiği enerji potansiyel olarak yeniden dağıtılabilir. Ancak toplam enerji korunur ve entropi artar. Bekenstein'in içgörüleri bir kara deliğin fiziksel boyutlarının kütlesi, yükü, açısal momentumu ile tanımlanmış olan özelliklerinin belirlediği gibi onun içinde yer alan entropi hakkında bilgilerin de aynı şekilde belirlendiğinin anlaşılmasına yol açtı. Saçsızlık teoremi gibi daha sonraki gelişmeler aynı kütle, yük ve açısal momentum ile karakterize edilen kara deliklerin orijinal içerikleri potansiyel olarak farklı olsa da birbirlerinden ayırt edilemez olduğunu öne sürmektedir. Bu da mikro durumlarla makro durumlar, yani makro parametreler arasındaki bir tutarsızlığa yol açar. Bu teorem kara delik fiziğindeki bilginin ve entropinin doğasına dair derin etkilere sebep olmuştur. Termodinamik olarak entropi ile sıcaklık, yani bir nesneyi oluşturan parçacıkların ortalama kinetik enerjisinin ölçüsü olan sıcaklık, ikisi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Sıcak nesnelerin bileşenleri daha hızlı hareket ederken soğuk nesnelerin bileşenleri daha yavaş hareket eder. Entropi makroskopik düzeyde fark edilemeyen bu bileşenlerin olası tüm mikroskopik yeniden düzenlemelerini ölçerek onu ayrılmaz bir şekilde sıcaklığa bağlar. Hem sıcaklık hem de entropi bir nesnenin bileşenlerinin kolektif özelliklerine bağlıdır. Bu da onların birbirine bağımlı olduğunu ve birbirlerinden bağımsız olarak var olmayacaklarını gösterir. Entropi, sıcaklık ve termodinamiğin temel yasalarının bu birbirine bağlılığı, temel fiziksel ilkelerin evrenin makroskopik düzeyden kuantum düzeyine kadar anlamamızı şekillendirmedeki derin rolünü aydınlatır. Matematiksel analizler kara deliklerin entropisi olduğunu ortaya koyduğunda bu durum aynı zamanda kara deliklerin bir sıcaklığa sahip olması gerektiğini de gösterdi. Fizik yasalarına göre mutlak sıfırın üzerinde sıcaklığa sahip her cisim radyasyon yayar. Dolayısıyla kara deliklerin sıcaklıkları olduğu göz önüne alındığında kara deliklerin de ışıma yapması beklenmektedir. Bundan zaten daha önceden Hawking radyasyonu kavramını açıklarken detaylıca değindik. Kara deliklerin kütlesi ve boyutları farklılık gösterse de kara deliklerin olay ufku çerçevesindeki toplam yüzey alanı zamanla artar. Bu yüzey alanı artışı aynı zamanda toplam entropinin arttığını göstermektedir. Genel görelilik teorisinin klasik çerçevesinde bu yüzey alanı kara deliklerin entropisinin bir ölçütü olarak kabul edilir. Ancak kuantum mekaniği etkileri göz önüne alındığında bu durum daha da karmaşık hale gelmektedir. Şimdi burada bilgimizi pekiştirmek açısından Hawking radyasyonunu tekrar vurgulayalım. Kara deliklerin olay ufkunda oluşan parçacık ve antiparçacık çiftleri kuantum alan teorisi çerçevesinde incelendiğinde bu parçacıklardan birinin kara delik tarafından yutulması, diğerinin uzaya kaçması durumu mevcuttur. Bu da Hawking radyasyonu olarak bilinen bir süreci tetikler. Bu süreç kara deliğin yuttuğu parçacıklar negatif enerjiye sahip olduğu için kara delik kütle kaybetmektedir. Ve kara delikten kaçan pozitif enerjili parçacıklar ise uzaktan bakıldığında bir ışınım gibi algılanır. Bu süreç matematiksel olarak modellenmiştir ve yayılan sıcaklıkta ve dolayısıyla entropide hesaplanabilmiştir. Bu hesaplamalar kara deliklerin termodinamik açıdan incelendiğinde
entropinin yüzey alanı ile doğru orantılı olduğunu gösteren Hawking-Bekenstein denklemi ile sonuçlanmıştır. Bu denkleme göre bir kara delik ne kadar büyük yüzey alanına sahipse o kadar yüksek entropiye sahip olur. Bu durum evrenin sürekli olarak düzensizliğe doğru ilerlediğini ifade eden termodinamiğin ikinci yasası ile uyumludur. Ancak kara deliklerdeki entropi artışının anlamı yalnızca entropinin toplamının arttığını belirtmekten daha derindir. Entropi aynı zamanda bilginin bir saklama biçimi olarak görülebilir. Kara deliklerin içerisindeki entropi artışı bilginin nasıl saklandığını ve bu bilginin evrenin genelinde nasıl işlediğini anlamak için kritik bir öneme sahiptir. Bu tür detaylar evrenin ve içindeki kara deliklerin sadece fiziksel nesneler olmadığını, aynı zamanda bilgi işleyen ve saklayan karmaşık sistemler olduğunu gösterir. Bilgi ile entropi arasındaki bu derin bağlantı evrenin temel yapı taşlarını ve bu yapı taşların nasıl işlediğini anlamamızda merkezi bir role sahiptir. Bu yüzden evrenin ve içindeki kara deliklerin nasıl düşündüğünü anlamak, tırnak içerisinde temel fizik yasalarını ve evrenin işleyişini anlamak için oldukça önemlidir. Entropi bir sistemin mikroskopik detayları üzerinde yatan ve bu detaylar aracılığıyla sistemin mikro düzeydeki konfigürasyonuna ilişkin bilgi miktarını ölçer. Bu açıdan bakıldığında entropi bir sistemin içerdiği bilgiyle doğrudan ilişkilidir. Örneğin bir sistemin entropisi sistemin bileşenlerinin birbirinden ayırt edilemeyen dizilişlerinin sayısına bağlı olarak belirlenir. Bu sayı matematiksel olarak logaritma işlemiyle ifade edilir. Bu da sistemin potansiyel olarak cevap verebileceği ikili soruların sayısına karşılık gelir. Bir sistemin entropik karakteri onun mikroskopik düzeydeki olası tüm dizilişlerinin logaritmik bir ölçümü olarak ele alınabilir. Örneğin 1000 tane madeni paranın yazı tura dizilişleri 2 üzeri 1000 farklı şekilde olabilir. Ki bu da 1000 bitlik bilgi demektir. Bu her bir yazı tura konfigürasyonunun evet hayır sorularına cevap verilebilecek cevaplar dizisi oluşturduğunu gösterir. Bu şekilde bir sistemin entropisi onun içsel bilgi kapasitesinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilir. Kara deliklerin termodinamik özelliklerini incelemek bu mikro-makro ilişki bağlamında özellikle ilginçtir. Hawking ve Bekenstein'in çalışmaları kara deliklerin sıcaklığa ve dolayısıyla entropiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Burada çok önemli olduğu için tekrar vurguluyorum. Kara deliklerin sıcaklığı ve dolayısıyla ışıma yapan kapasiteleri Hawking radyasyonu tarafından gösterilmiştir. Kara deliklerin yüzey alanının içinde saklanan entropi miktarını belirlediği ve bu entropinin mikroskopik düzeyde saklanan bilgiyle doğrudan ilişkili olduğu da anlaşılmıştır. Einstein'ın genel görelilik teorisi kapsamında kara delikler sadece kütlesi, elektrik yükü ve açısal momentumu ile tanımlanırken Bekenstein-Hawking'in katkılarıyla bu tanım kara deliklerin mikroskopik yapıları hakkında da daha fazla bilgiye ulaşmamızı sağlamıştır. Kara deliklerin entropisinin olay ufkunu kaplayan Planck boyutlu hücrelerin sayısına eşit olduğunu belirten Stephen Hawking, her bir hücrenin bir bitlik bilgi taşıdığını öne sürmüştür. Buradaki temel mesele bilgi teorisiyle kara deliklerin entropisi arasında ilişki kurmaktır. Ve bu kara deliklerin aynı zamanda yüzey alanının bilginin depolandığı asıl yer olduğu fikri güçlendirilmiştir. Şimdi buradaki genel görelilik ve kuantum mekanik teorileri arasındaki sentez, kara deliklerin sadece astronomik nesneler olmadığını, aynı zamanda bilgi depolayan ve işleyen karmaşık sistemler olduğunu da göstermektedir. Bu durum kara deliklerin iç yapısını anlamada kuantum mekaniksel etkileşimlerin göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılar. Kara deliklerde bilginin nasıl işlendiği ve saklandığına dair bu derinlemesine anlayış, temel fizik yasalarının yanı sıra bilginin evrensel doğası hakkında da önemli ipuçları sunmaktadır. Bu da fizikte paradoksal olarak görünen durumların bile aslında doğanın temel yasalarının nasıl uyduğunu göstermektedir. Kara deliklerin entropisi ve sıcaklığı arasındaki ilişki evrensel bilgi depolama kapasitesi üzerine önemli bir perspektif sunar. Uzaktaki bir gözlemci kara deliklerin entropisinin olay ufkunun alanı ile belirlendiğini fark eder. Bu holografik prensiplerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Zira bu prensipler bilginin bir kara delik yüzeyinde depolandığı fikrini destekler. Ana konumuzdan ayrılmamak adına holografik prensipleri ve holografinin çalışma mantığını daha sonra detaylı şekilde izah edeceğiz. Şimdilik sadece 3 boyutlu bir bilginin 2 boyutlu bir yüzeyde tamamen depolanabildiğini bilmek yeterli olacaktır. Kara deliklerin kütlesi ve yüzey alanı arasındaki ilişki
Schwarzschild denkleminde ifade edilmiştir. Bu kara deliklerin bilgi depolama kapasitesinin yüzey alanları ile doğru orantılı olduğunu gösterir. Kara deliklere madde eklendiğinde yüzey alanı artar ve dolayısıyla entropi de artar. Bu durum ikinci termodinamik yasasının entropinin sürekli olarak arttığı fikrinin güçlü bir örneğidir. Kara deliklerin yüzey alanı, entropi ve bilgi depolama kapasitesi arasındaki ilişki, entropinin bilgi teorisiyle olan bağlantısını vurgular. Entropi, bir sistemin mikroskopik yapılardan makroskopik özelliklerine kadar olan bilgileri saklama kapasitesini ölçer. Bu yüzden bir kara delikte depolanan bilgi miktarı onun yüzey alanı tarafından sınırlıdır. Bu holografik ilkenin bir sonucu olarak 3 boyutlu bir nesnenin tüm bilgilerinin 2 boyutlu bir yüzey üzerinde kodlanabileceğini gösterir. Fiziksel bir bölgedeki maksimum bilgi kapasitesi o bölgenin sınırlarını çevreleyen yüzeyin alanı ile sınırlıdır. Bu sınırlama bilginin fiziksel olarak nasıl depolandığına dair temel bir içgörü sunar ve evrenin holografik bir yapıda olduğunu destekler. Eğer bir bölgenin bilgi kapasitesi aşılırsa bu durum kara delik oluşumuna yol açar. Ve bu kara deliklerin yüzeylerindeki Planck boyutlu hücrelerin sayısına eşdeğer olan entropi ve bilgi kapasitesi ile doğrudan ilişkilidir. Holografik ilke evrenin bilgi işleme şeklini ve bilginin nasıl depolandığını anlamamıza yardımcı olur. Bu ilke 3 boyutlu bir evrenin 2 boyutlu bir yüzeyde kodlanmış bilgilerle tam olarak tanımlanabileceği fikrini öne sürmektedir. Bu sicim teorisi ve genel görelilik arasındaki bağlantıları daha da derinleştiren, evrensel bir bilgi ağı olarak düşünülebilecek holografik evren modelini destekler. Bu bağlamda sicim teorisi ve holografi arasındaki sentez, evrenin temel yapı taşlarını ve bu yapı taşlarının nasıl işlediğini daha iyi anlamamızı sağlar. İçsel ve dışsal bakış açıları arasındaki bu geçiş, zarlar üzerinde hareket eden açık ve kapalı sicimlerin davranışlarını incelerken, evrensel bir yüzey üzerinde bilgi içeriğiyle ilgili derinlemesine düşünmemize olanak tanır. Bu kapsamlı anlayış, evrenin nasıl işlediği ve temel fiziksel süreçlerin gerçekte nerede cereyan ettiği hakkında bize önemli ipuçları sunar. Sicim teorisinde kütle çekim kuvvetinin kapalı halka şeklindeki sicimler aracılığıyla bir noktadan diğerine aktarıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda bir araya gelmiş birden fazla zarın oluşturduğu toplu kütle çekim alanlarının güçlenmesi, bu zar tabakalarının zamanla bir kara delik gibi davranış göstermesine neden olur. Bu fenomen kara zar olarak adlandırılır ve bu yapılar içinden ışığın geçememesi, zarın güçlü kütle çekim alanı nedeniyle ışığın enerjisini kaybetmesi sonucudur. Kara zarlar etrafında yavaşlayan cisimler, düşük enerjili uzay hacminin her yerine gidebilen kapalı sicimlerin etkileşimleriyle açıklanabilir. Yüksek enerjiyle titreşen ve olay ufkuna doğru yaklaşan kapalı sicimler, kara zar sicimlerinin enerjilerini düşük gösterir ve bu sicimlerden gelen ışık yavaş çekimdeki bir film gibi izlenir. Bu kara zarın olay ufkuna yakın olan tüm sicimlerin kapalı sicimlere dönüşerek düşük enerji taşıyıcıları haline geldiğini gösterir. Kuantum alan teorisi 3 uzaysal ve bir zaman boyutunda geçerli olup açık sicimlerin yalnızca 3 boyutlu zarlar üzerinde hareket edebileceği bir yapı sunar. Ancak kara zarın olay ufkuna yakın sicimleri çeşitli titreşim örüntüleri üreterek kapalı sicimlere dönüşür ve bu sicimler 10 boyutlu uzayda hareket eder. Bu sicimlerin kara zar yığınından uzaklaşmamasına rağmen kütle çekim kuvvetine maruz kalmaları sicim teorisinin ve genel izafiyetin birleştiği noktadadır. Holografik ilke uzay zaman hacmindeki fiziksel olayların sınırında meydana gelen radyasyonla özdeş olduğunu öne sürer. Bu holografik prensibin lazerin hologram plakası üzerindeki işlevi gibi bir yüzeydeki olayların hacimdeki fiziksel süreçleri nasıl yansıtabileceğini gösterir. Holografik ilke, kara deliğin olay ufkunun etrafında bulunan bilginin, bu bilginin sınırında meydana gelen radyasyonla doğrudan ilişkili olduğunu savunur. Holografik ilkeye göre yaşadığımız deneyimlerin aslında uzaktaki bir yüzeyde gerçekleşen süreçlerin yansımaları olduğu iddia edilmektedir. Bu sicim teorisiyle uyumlu olan ve fiziksel süreçlerin aslında evrenimizin 4 boyutlu uzay zamanında gerçekleşenlerden çok onları çevreleyen sınırlarda kodlanmış olduğunu gösterir. Genel izafiyet teorisi ve sicim teorisinin sentezi evrenin başlangıcını ve potansiyel sonlarını anlamamızda bize rehberlik eder. Eğer evren çökerse bu çöküş sırasında oluşabilecek yeni bir genişleme fazına yol açabilir. Bu da evrenimizin döngüsel bir doğasını işaret eder. Kara deliğin içindeki olaylar yeni bir evrenin başlangıcını tetikleyebilir. Bu iç içe geçmiş çoklu evrenlerin bir örneği olabilir. Her bir evrende farklı fiziksel koşulların oluşumu, çoklu evren teorisinin önerdiği gibi
farklı evrenlerin birbiriyle etkileşimde bulunabileceği bir yapıyı mümkün kılar. Evet, incelediğimiz kapsamlı teorik yapı evrenimizin nasıl işlediğini anlamamızda, özellikle de bilginin nasıl depolandığı ve işlendiği konusunda bize derinlemesine bilgiler sunar. Sicim teorisinin bu kadar geniş bir çerçevede uygulanabilir olması, fiziksel gerçekliklerimizin anlaşılmasında da yeni ufuklar açmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kafanıza takılan sorular olursa tartışma ortamının gelişmesi açısından yorumlarda mutlaka belirtin. Ayrıca kanalımıza destek olmak için abone olmanız ve bildirimleri açmanızdan memnuniyet duyacağım. İlginiz ve sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.